Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'taki insanlara sorular soracağız. İşte mesela örnek veriyorum. Halka arzlara katıldınız mı? Sizce borsa mı daha güvenli yoksa kripto paralar mı daha güvenli? Yatırım fonları ile ilgili bilginiz var mı? Bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapıyor musunuz ya da birikim yapıp da bireysel emeklilik fonlarında değerlendiriyor musunuz? Ve aynı zamanda yatırım yapıyor musunuz diye sorular soruyoruz ve bakalım insanlar nasıl cevap verecek merakla bekliyoruz. Borsa mı sizce daha güvenli yoksa kripto para mı daha güvenli? Valla Hangi şu piyasa daha anda güvenli? kripto daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla tabii ki. O yüzden borsaya biraz daha güvenilir Para diyebilirim. daha şey değil mi yani mesela bende de oldu bu. Luna Coin mesela biliyorsunuzdur belki Luna delisi Coin olmuştu duydum. ya. Ben de gerçekten güvenim kırıldığı için şu an girmiyorum. Sizce de mesela insanların böyle kripto paradan dolayı güveni kırıldı mı? Sizin kendi öngörünüz. Valla kırıldığını düşünüyorum. Şahsen hatta benim babam da bu işlerle ilgileniyordu. Evet. Ondan sonra bazı sıkıntılar yaşadı falan filan. Ya tabii batma eşiğine gelmedik Evet. ama sonuçta hayalindeki şeyleri kazanamadı. Ücretleri kazanamadı. Evet. O yüzden birazcık güven kırıldı. Hatta ben de girecektim az kalsın. Son anda döndüm Vazgeçtin. oradan. Aynen vazgeçtim. Zaten borsadan da çok anladığım söylenemez. O yüzden kriptoya da böyle 1.000 lira gibi bir ücretle girdim. Mahvoldu ondan sonra dedim boş verelim O artık. zaman şöyle bir soru sorayım. Biliyorsunuz şu an günümüzde mesela halka arzlar çok fazla revaçta ya. Evet. Ve çoğu mesela borsayı bilmeyen kişiler de halka arzlar sayesinde borsayı tanımış oluyor. Evet. Siz halka arzlara katıldınız mı? Ben hiç katılmadım ama arkadaşlardan duydum. Katılanlar oluyor. Ya iyi kazançlar da elde ediyorlarmış. Ama bazıları da hani yerinde saydığını söylüyorlar. O yüzden hangisine güveneceğimi bilmiyorum. Kendi yolumda devam ediyorum ben de. Borsa mı kulağa daha güvenli geliyor veya sizin için daha güvenli yoksa kripto paralar mı daha güvenli? Borsa tabii ki. Peki borsa yatırım yapıyor musunuz? Yapıyorum evet. Peki sizler de bu son revaçta olan halka arzlara yatırım yaptınız mı? Yaptım evet. Yatırım fonlarını daha önce hiç duydunuz mu? Duydum evet. Peki fonlara hiç yatırım yaptınız mı? Yok fonlara hiç yatırım yapmadım. Borsa mı daha güvenli geliyor kulağa yoksa kripto para mı? Yani tabii ki de borsa geliyor. Ben de şu an bilgisayar mühendisliği okuyorum bu arada. Yani Harika. aslında internetle, kripto parayla, blockchain'le ilgiliyim de biraz. Yani kullanmıyorum ama az çok araştırmışımdır. Tabii ki sanaldan ziyade daha somut şeyler daha güvenli geliyor. Ama yani devir çok değişti. Belli de olmaz. Ben doğrusunu söylemek gerekirse ikisini de kullanmıyorum daha. Yaşım da biraz küçük yatırım yapmak için diye düşünüyorum. Ama mesela benim babam kriptodan battı. Yani battı dediğim de. Şu anda batmayan kimse yok zaten. Gerçi evet. Yani battı dediğim böyle birkaç tavsiye almış. Biraz düşmüş. Öyle mi? Çok az oynuyor ama. Evet. Yani tabii ki bence şu an borsa daha kulağa güvenli geliyor. Yani bunu aslında şu yüzden soruyorum. Ben de çok eski bir kripto para yatırımcısıyım. Ben de kazandım, kaybettim. Fakat günümüzde bildiğiniz gibi Luna Coin vardı. Delist oldu ve çok insan Türkiye borsasına giriş yaptı. Hatta şunu söyleyeyim, şu andaki halka arzların böyle çok fazla revaçta olmasının bir sebebi var aslında. Yani insanların biraz daha borsaya alıştırmak ve yatırım yapmalarını sağlamak. Çevrenizde halka arzlara katılan var mı? Çevremde yok. Dediğim gibi sadece babam. Babamın da biraz böyle serbest meslek erbabı olduğu için yani hem sigortacı hem emlakçı olduğu için genelde o yapıyor. Birikim emeklilik fonları var. BEFAS isimli. Bunlarda yaşı küçük olan insanlar için de yatırım ve birikim hesabı açılıp buradaki birikimlerini bireysel emeklilik fonlarına değerlendirip mesela 5 yılda %1000 katı yani 10 katı kazanç sağlayan kişiler var. Bunlardan peki bilginiz var mıydı? Çok yok ama şöyle olduğunu biliyorum. Özellikle yaşıtlarımda yani ben bu işin okulunu okumama rağmen yani bu tarz şeylerin böyle daha farklı bölümler okuyan özellikle sözel bölüm okuyan arkadaşlarım bu konularla çok ilgililer. Özellikle yaşıtlarım yani Z kuşağı diye tabir ettiğimiz kuşağın bu konuya çok ilgili olduğunu biliyorum. Türkiye borsası mı yoksa kripto paralar mı daha güvenli geliyor kulağa? Babamdan duyduğum kadarıyla Türkiye borsası daha güvenli geliyormuş ona. Kripto borsasında ne olacağının belli olmadığını söylüyor. Güvenmiyor. O yüzden Türkiye borsasında işlem Tabii yapıyor. şey çok önemli değil mi? Somut değerler. Yani sonuçta bu Türkiye borsasındaki hisse senetleri zaten bir gerçekliği olan reel şirketler. Evet. Kripto paraların bir merkeziyeti yok. Bir merkezi yok daha doğrusu. Bundan dolayı da insanların tabii ki güveni sarsılıyor değil mi? En son mesela bir olay olmuştu. Luna Coin delist oldu. Birçok insanın parası orada sıfırlandı falan. Bundan dolayı bence insanların güveninin kırıldığını düşünüyorum. Siz Evet. aynısını söylediniz. Evet. Sizin için de söyleyeyim bu arada. Bireysel emeklilik fonları var. Mesela siz bir bireysel emeklilik hesabı açarak oradaki paranızı, yatırımlarınızı daha doğrusu bireysel emeklilik fonlarında %1000 yani 10 katı 5 yılda kazanç sağlama imkanınız var. Bunu mesela yapıyor musunuz ya da düşünüyor musunuz? Çünkü Türkiye'de yatırım anlayışı maalesef çok zayıf ve yapmıyor.
Sizin fikriniz ne olur bununla ilgili? Eğer harbiden %1000 veya dediğiniz rakamlara çıkacaksa düşünürüm bugünden sonra. Benim çok bir bilgim yoktu. Borsa konusunda hani Türkiye işlettiği için yarın ne olacağı belli olmuyor. Ama kripto da hani global bir şey olduğu için bence daha güvenli kripto. Hatta bir de şeyin avantajı var. Ben de bu arada yatırımlarım olduğu için. Mesela dolar bazlı olduğu için kripto para aynı zamanda. Bir Ya, de hani dolar kripto bazlı- artmasa bile o da artıyor değil mi? Ondan dolayı. Dolar bazlı artıyor, düşüyor orası. Tabii ki de endeksi dolar bazlı olduğu için kriptonun daha etkili yani Evet. o anlamda. Ama En net olan kısım diyorsun. kesinlikle arkasındaki hani birisinin arkasında bir güç var, birisi tamamen bağımsız olması. Bütün Merkezin güvenlik olmaması. merkezi olmaması kriptonun daha güvenli olmasının asıl şeyi bence o. Bugün aldığım bence en etkili ve en böyle farklı bakış açılı bir yorum oldu bence. Yani Teşekkür ediyorum bu arada. Benim bu yorumum değil yani. Bu sistemi kullananların yani genel olarak bildiği ve söylediği şey arkasında bir hesap vereceği birisi olmaması zaten. Amerika'da biliyorsunuz SEC davası vesaire. Yani baskılamaya çalışıyorlar diğer ülkelerde de bu kriptoyu. Ama asıl gücü zaten kriptonun arkasında bir kuruluşun olmaması yani. İnsanların kullanması, yönetmesi Hatta tamam. şey var mesela şu an birçok böyle ekonomistlerin mesela bizim Türkiye'mizdeki ekonomistlerin söylediği bir şey var. Halka arzlara işte herkes katılıyor artık yani şu anda ilgisi olmayan bir ev hanımı ablamız dahi katılıyor. Şimdi bu Şunu söylemek istiyorum bu arada. Yani sırf bu yüzden borsayla tanışıp da böyle hüsrana uğrayacak olan kişiler var Bu değil mi? olayın aynısı 2020-21 yıllarında Bitcoin'in 60 bin dolara vurduğu dönemde aynısı sokakta gezen bütün yaşlı amcaların ağzında yeğenim Bitcoin ne olur diye sözü Evet. dolaştığında benim çok yakın, çok ilgilenen bir arkadaşım bana dedi ki ben bu işten şu an çıkıyorum çünkü herkesin ağzında sakız olmuş Bitcoin'leri dediler ki o 60 bine, 30 bine, 25 Doğru. bine düştüğünde böyle oldu. Borsada bugün aynı olay oluyor tamamen. Herkes girdi. Patlayacak değil Bütün mi? sokaktaki herkes borsadan şöyle kazanıyorum, böyle kazanıyorum. İnşallah kazanmaya devam ederler yani ben başka Çünkü bir şey demiyorum. Senin söylediğin gibi yani şöyle bir şey var aslında. Warren Buffett'ın bir sözü var ya. Nerede balon varsa orada kesinlikle bir iğne vardır ve patlar diyor değil mi? Patlayacak. Çok net bir şekilde. Ben kendim çok girmiyorum daha doğru öyle hafif hafif minik minik kendi çapımda ama bunun da hani bir anda çok Bitcoin gibi 60 binden böyle 30 binlere düşüş şeklinde büyük bir patlama olacağı çok belli. Çünkü dediğim gibi herkesin ağzında sakız şu an ve Bitcoin'de de aynısı olmuştu. Bu borsada da öyle Ve olacak. insanlar kesinlikle bu yorumunu dikkate almalı değil mi? Bence almalı. Çünkü doğru olan şey bu aslında. Yani birçok böyle dünya ünlü. Benim yorumum değil. Evet. Bu olan şey. Yani herkesin gerçek. bilenlerin söylediği Evet. şey benim yorumum değil ama böyle olacak. Türkiye borsası mı daha güvenli yoksa kripto para mı? Aynen tek bir soru. Türkiye borsası hakkında pek bilgim yok da kriptoda biraz battım yani. O yüzden kriptoyu önermiyorum yani. Evet. Borsa Yani çok hakkında fazla kişi hatta o zaman bildiğin için şöyle çok kısa zamanda alacağım bu arada. Biliyorsun sen de yani Luna Coin delisi olduktan sonra inanılmaz derecede kişiler geldi Türkiye borsasına. Ben de tabii ki bunu tecrübe etmiş birisi olarak sordum aslında bu soruyu sana. Peki halka arzlara katılıyor musun bu arada? Yok, kripto ile sadece biraz ilgilendim. Evet. O da batırdı yani. Ama kriptoyu şu anda kimseye tavsiye etmezsin değil mi? tavsiye etmiyorum yani. Güven vermiyor yani. Güven vermiyor ya. Sizin için Türkiye borsası mı daha güvenli yoksa kripto paralar mı daha güvenli? Tabii ki Türkiye borsası. Evet. Çünkü sebebi şu değil mi? Kripto paraların bir merkeziyeti yok. Nereye bağlı olduğu belli değil. En azından garanti. Evet çünkü niye? Garanti. Türkiye'deki şirketlerin hisseleri. Doğru değil mi? Aynen öyle. Aynen Süper. öyle. Aynen. Ya bankalar banka destekli olduğu için veya bankalar bunu takip edebildiği için o yüzden biz borsa takip ediyoruz. Çünkü kriptonun bir merkezi yok değil mi? Bundan dolayı da insanlar güvensizlik. Yani borsa daha banka tarafına garanti kapsamında oluyor. SPK var orada takip eden. Ama kriptoda öyle bir şey yok. Ya bu çok önemli. İnsanlar bilmiyor gerçekten. Mesela yatırım fonları var. Daha önce hiç duydunuz mu? Kullanıyorum. Evet. Duydum. Bizzat da Yatırımlarınız var değil mi? var. O zaman sizi Ekonomist 101 YouTube kanalına davet ediyorum. Çünkü orada yatırım fonları, BEFAS fonları ile ilgili birçok böyle bilgilerle alakalı videolarım var. Takip etmenizi isterim. Borsa mı sizce daha güvenli yoksa kripto paralar mı daha güvenli? Borsa. Peki neden borsa daha güvenli? Güzel bir soru. Borsa benim için daha güvenli geliyor bana. Daha güvenli bir yatırım aracı olarak görüyorum borsayı. Mesela örnek veriyorum. Şimdi kripto paranın biliyorsunuz merkeziyeti yok. Borsaya aldığınız zaman bugün bankalardan da alabiliyorsunuz ya. Evet. O açıdan daha çok böyle güven hissettiriyor değil mi Evet, size? evet, aynen öyle. Tamam. Peki sizler halka arzlara katıldınız mı? Ben katılmadım ama katılan arkadaşlarım var. Var. Ebebek Yani- mağdurları, Doğru. ebebek hisse. Aslında bunu herkes söylüyor şu an. Birçok ekonomist mesela diyor ki ya borsayla mesela tanışmayan kişiler halka arzlarla eğer tanışırlarsa kendilerine çok büyük risk bekliyor diyor mesela. Sizce de öyle mi? Halka arza giren arkadaşlarımız yeni girdikleri için daha
güvenli ve daha küçük kar amaçları güttükleri için Doğru. halka arzlara girebilirler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Borsa mı daha güvenli sizce yoksa kripto paralar mı daha güvenli? Bence ikisinin de belli açıdan bakış açıları farklı. Mesela örnek veriyorum, ikisinde de batma riski biraz yüksek. Yani yerine göre borsa, yerine göre de kripto bence daha iyi. Şu an insanların çoğu daha çok bu son yıllardan sonra kriptoya biraz insanların hevesi arttıktan sonra giriş yapmaya başladılar. Evet. Zaten bir şeye çok fazla insan giriş yapması o şeyden artık biraz böyle riskin artması ve herkesin kazanacağı anlamına gelmez. Doğru. Ben bu açıdan baktığımda çünkü insanların son zamanlarda aşırısı 50 insandan 40'ı kriptoya girmeye çalıştı bilgisiz bir şekilde. Daha kötü aslında değil mi bu? Evet, bu kötü bir şey. Çünkü araştırmadan girdikleri sonucunda bayağı bir para kaybetmiş bulunan insanlar oldu. Hatta Duyuyoruz ki herkes mesela çok zarar ediyor, para kaybediyor. Yani çok kötü durumlara düşenler var değil mi? Evet, çok kötü durumlara düşenler var. Şahsen ben borsaya girmeyi düşündüm ama böyle bilgi birikimsiz girmeyi düşünmedim. Çünkü Evet. sonuçta bunun da bir eğitimi alınması gerekiyor. Yani böyle parayı koy parayı çek bir mantığı bence yok. Öyle bir şey yok yani. Evet. Hatta mesela birileri diyor ya bedava peynir fare kapanında olur diye. Değil mi? Evet, aynen öyle. Çünkü insanlar şey kafasında hani kolay para kazanayım. Kolay para Hatta- kazanmak bence o kadar olmaması lazım. Evet, hatta bununla ilgili bir örnek vereyim. Bu halka arzlar var biliyorsun şu anda. Evet. Halka arzlar mesela bilgisi olmayan dahi borsayla ilgili. Ama ben de alayım. Ay işte bir haftada 10 günde işte 1000 lira kar ettim kazandım diyor. Aslında bu da sanki insanların biraz daha borsaya alıştırmak gibi bir şey mi? Sizin öngörünüz ne mesela bu konuyla ilgili? Ya bence insanlara daha çok borsa alıştırmak değil, insanlar kolay parayı çok seviyor bana göre. Ha, değil mi? İnsanlar kolay parayı sevdiği için mesela örnek veriyorum, ben borsada kazanayım 20-30 yapayım. Yakın çevremden biri bunu görüyor. 10'u 30 yapmış. Adam bunun kafasında diyor ben bir ay çalışayım niye 15 alacağıma Evet. gidin bunun gibi borsaya gireyim. Örnek veriyorum, ben gideyim küçük bir hissedarlık alayım. Adam mesela bu yaptığımı görüyor. Diyor ki bu hissedarlıktan kazanıyorsa ben de bu hissedarlığı oynarsam Evet. belki kazanırım. Örnek veriyorum, ben o an kazandım diye ileriki bir seviyede, ileriki bir günde. O arkadaşım başvuru yaptığında kazanacak diye bir şey yok çünkü kafasında şey var. Bu başvurdu kazandı, ben başvursam kazanırım. Çünkü insanlar çoğu genel itibariyle bence böyle düşünüyor. Çünkü adam bir küçük kazandı, bu kazandı, ben de başvuru yapayım kazanırım. Yoksa şey açısından değil, böyle hani borsa öğreniyoruz değil. Yok tabii anladım. Çünkü bunu mesela şöyle görebiliyoruz. Ya bugün mesela baktığımız zaman halka arzların ilk mesela katılanlarında 500 bin tane katılan kişi varsa şu anda 2 milyondan fazla katılan var. Ciddi şekilde böyle fırlamış durumda. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz yani. aslında bu Görenler güzel bir giriyor. şey. Bu güzel bir şey. Evet. Ben çünkü bunu hoş görüyorum. Tam batsa da batmasa da Ama kazansa da kazansa. bilinçli bir Ama şekilde bilinçli bir şekilde. Evet. Aynen öyle. Çünkü insanlarımız daha çok bilinçli şekilde hareket etmeyi seviyor. Eğitimini önce alarak bir şeyde hareket etmek var. Bir de ama direkt düzensiz bir giriş yapmak var. Evet, bir de mesela şey sormak istiyorum. Bu bireysel emeklilik fonları var mesela. Evet. Yani maalesef ülkemizde yatırım ve birikim olayını herkes bilmediği veya işte yapmadığı için değerlendiremiyor. Mesela örnek vereceğim. Senin mesela bilgin var mı bireysel emeklilik fonlarıyla ilgili? Var. Yani mesela insanlar ne yapıyor? Diyelim ki her ay işte beslediğimiz beslerle, bireysel emekliliklerle işte parasını koyuyor mesela. Diyelim 500 lira getiriyor. 1000 lira, 1000 lira, 1000 lira. Bu paralarını da öyle mesela bırakıyor. Halbuki siz bu parayı bireysel emeklilik fonlarına aktarırsanız 5 yılda 10 katı yani %1000 kazanma ihtimaliniz var. Bu doğru. Evet. İçeride yatırım yaparak paranı biriktirerek, çünkü belli bir seviyede faiz işlendiği için para miktarının artıyor içeride. Evet. Ama bu belli bir seviyede paranın içeride kalması da Evet. gerekiyor diye biliyorum. Ama Evet. insanların bu aralar sıcak paraya o kadar ihtiyacı oldukları için bence Doğru. kolay kolay bireysel emekliliğe giremiyor. Girmezler.